Merhaba. Bugün Mounjaro diyabet iğnesi kullanmaya başladım ve bunun hakkında videolar çekeceğim. Öncelikle şunu söylemem lazım. Bu bir reklam videosu değildir, tavsiye videosu değildir. Ben sahiplerini falan tanımam. Ben de eczaneden para vererek aldım. İkincisi, ben doktor değilim. Bu tıbbi anlamda tavsiyeler içeren bir video olmayacak. Bu videoları çekmeye neden karar verdim? Çünkü araştırma yaptım. Türkçe kaynak yok gibi bir şey. Birkaç metin var. Herkes onu kopyalamış, yapıştırmış. Onların bile toplam sayısı fazla değil. Video olarak da birkaç video var. Bunlar yetersiz. Hatta bir tanesinde çok büyük bir problem var. Birazdan bahsedeceğim ondan. Ben de insanlara fikir vermek için bildiklerimi anlatmak istedim. Bu bir tavsiye değildir. Sadece bildiklerimi anlatacağım. Yabancı sitelerde bulduğum, ulaşabildiğim birçok kaynağı okudum. Sanırım okumadığım pek bir şey kalmamıştır. Öncelikle şundan bahsetmem lazım. Ben neden bu iğneyi kullanmaya başladım? 72 kiloydum ben. Sabit. 71,5-72 arası gidiyordu. Hatta şey düşünmüştüm. Ya ben biraz zayıflayayım da 70'e düşeyim daha iyi olur. Sonra birdenbire bundan 4,5 yıl kadar önce kilo almaya başladım. Ben sabah kahvaltı yapmam. İş yerinde öğle yemeği ne varsa onu yerim. Ekmek yemem hafta içi. Hafta sonu da kahvaltıyı öğle yemeği yerine yerim ve yanında da 1-2 dilim, bazen 3 dilim, çoğunlukla 2 dilim çok kızartılmış ekşi mayalı tam buğday ekmeği yerim. Öğün arasında atıştırma, işte böyle bisküvidir, krakerdir, çikolatadır, gofrettir, cipstir. Böyle bir alışkanlığım yok. Akşam yemeği çok hafif bir şeyler atıştırırım. Yani öyle 3 tabak yemekle oluşan bir şey yemem. Ya bir tabak yemek yerim, ya bir şey atıştırırım, ya bir tane tost yerim. Ya mısır patlatır diye böyle garip garip saçma saçma şeyler yerim. Ama bir yemek kadar bir şey yemem. Meyve sevmem. Çok nadir meyve yerim. Yani iş yerinde yemekte meyve çıkarsa ben onu yerim. Evime meyve almışlığım yoktur. Bir tek yazın 4-5 defa, bazen 3-4 defa karpuz yerim alıp eve. Ama bu şekilde ben 28 kilo aldım ve 100 kilo oldum. Spora başladım. 14 ay düzenli haftada 3 gün spora gittim. İyi bir tempoda spor yaptım. Benim spor geçmişim var gençliğimden. 1 gram vermedim. Koşayım dedim. Korona zamanı evden çalıştım 2 yıl. Her akşam koşmaya başladım. Haftada en az 5 akşam koşuyordum. 1 gram vermedim. Korona bitti. Bu sefer çalışmaya başladım. Eve gelirken erken inmeye başladım metrobüsten. İlk başta 3,5 kilometre yürümeye başladım her akşam. Sonra sabah da farklı bir yerden binmek için 1-1,5 kilometre yürüyerek günde 5 kilometre yaptım bunu. Baktım hiçbir şey değişmiyor. Bu sefer sabahki o 1 kilometreye ilave akşam daha geride inmeye başladım duraktan. 6 kilometre, yani günde 7,5 kilometre yürüdüm. Ve 1 gram vermedim. Şimdi burada bir anormallik var. Kahvaltı yapmıyorum. Atıştırmalık bir şey yok. Poğaça börek denen şey senede birkaç defa yerim. Ama kilo 1 gram eksilmiyor. Ben de bunu doktora göstermek gerektiğini anladım. Ve baktım bu endokrinoloji doktoruna görünmek gerekiyormuş. Meğerse girdim ama endokrinoloji doktoruna randevu alamıyorum. Araştırdım. Benim önce dahiliye doktoruna gitmem gerekiyormuş. Dahiliye doktoru olur verirse endokrinolojiye randevu alabiliyormuşum. Dahiliye doktoruna gittim. Kan tahlili yaptı. Dedi ki D ve B12 seviyen 0. Hatta bana hap yazdı. Dedi ki hap seni kurtarmaz.
10 tane de iğne yazdı. Ve dedi ki evet, senin durumunda bir anormallik var. Ben buradan sisteme giriyorum. Endokrinoloji randevu alabilirsin. Bana endokrinoloji randevusu açıldı. Endokrinoloji randevusu aldım. Doktora gittim. Doktor kan tahlili yaptırdı. Ve dedi ki sende diyabet var. Sen şeker hastasısın. Ve insülin seviyen en üst düzeyde. Hatta bana körlük riskin ve tiroid kanser riskin var dedi. Dedim ki bu kilo, bu ne olacak? Ya ben çok az yemek yiyorum. Ama bu kilo gram eksilmiyor. Dedi ki doktor, hem şekerine faydalı olması hem de kilodan kurtulması için bu iğneleri kullanabilirsin dedi. Kağıda, bayağı bildiğiniz o kare not kağıdına 1 2 3 yazdı. Bunlardan hangisi istiyorsan al dedi. Ben dedim ki yani bunun önem sırası bu sıra mı? 1 2 3 mü? Evet dedi. O zaman ben de 1 numarayı alırım dedim. Dedi ki o zaman iğneyi alırsan obezite hemşiresine gel. Ne yapman gerektiğini sana anlatsın. Gittim önce obezite hemşiresine. Dedi ki iğneyi alıp gelirsin, ben vururum dedi. İğneyi dedi haftada bir gün hep aynı saatte tok karnına, koluna veya karnına olacaksın dedi. Uyluk da dedi ama kolun veya karın dedi önce. Getirirsen ben yaparım dedi. Ben de sorun yok. Benim kızım paramedik. Evde bir paramedik var iğne yapabilecek. Kendim olurum dedim. Eczaneye gittim. Kağıt eczaneye uzattım. Dedim ki bu 1 numarayı ver. Şimdi doktorun yazdığı 1 2 3'e ben yani hiç düşünemedim o an. O psikolojiyle. Bir de sana birden karşında diyabet diyor doktor. Körlük tehlikesi diyor. Tiroid kanser riski diyor. O an kafa gitti bende. Hem dedim ki eczaneye bana 1 numarayı ver burada. Verdi. Evet verdi ve pahalı bir iğnemiş. Doktorun yazdığı sıralama aynı zamanda fiyat sıralamasıymış. Yani gücün hangisini yetiyorsa onu al demek istemiş. Tabii ben bunu sonra anladım. Saatler sonra anladım. 1 numara Majuno'ydu. 2 numara Ozempic'ti. 3 numara Saxena'ydı. Şimdi ilacı aldım. Önce sonra araştırmaya başladım. İğneyi. Ve öğrendiklerim şunlar. Öncelikle Majuno, Ozempic ve Saxena'da olmayan bir özelliğe sahip. GLP-1 ve GIP reseptörlerini, yani bunlar proteinmiş, onları etki ederek onları üretiyor. Yani vücudun yapmadığını yapıyor. Ama Saxena ve Ozempic'te sadece GLP-1 var. Bir de Saxena daha önce birkaç defa yasaklanmış, zararlı olduğu için nasıl yaptılarsa artık tekrar üretim izni almışlar. Ve sonra onu biraz daha geliştirerek Ozempic yapmışlar. Kilo kaybetmede de Ozempic %18.6, Mounjaro %22. Ben doğru yaptım, anladım. Ve iğneyi kullanmaya başladım. Bugün ilk iğneyi oldum. Bu kutusu 2,5 mg 0,5 ml. Doktor bana 6 ay kullan dedi. 2,5, 5, 7,5, 10, 12,5, 15 diye artarak gidiyor. İlk 8 doz, yani 2,5 4 hafta kullanacağım. Sonra 2,5 5 olacak. 4 hafta onu kullanacağım. İlk 8 doz vücudu hazırlamak içinmiş. Onu bilmeniz gerekiyor. Bunun içinde bundan 4 kutu var. 4 tane var. İğne de bu. Oldu. Boş şu anda. Şimdi öncelikle bilmeniz gerekenler. Önümüzdeki haftalarda farklı şeyler de söyleyeceğim. Ama ilk olarak bilmeniz gereken şunlar. Birincisi, biraz önce dedim ki birkaç Türkçe video var. Bir tanesinde çok büyük bir hata var. Ondan bahsedeceğim. O hata şu. Oradaki kişi diyor ki, bir beyefendi, ben kiloluydum, kilomu veremiyordum. Gittim eczanem kendim aldım ve kullanıyorum. Bakın arkadaşlar, bu doğru değil. Bu çok etkili bir ilaç.
yan etkilerini okuyun. Bir sürü yan etkisi var. Yani öyle olmaz. Yapmanız gereken şudur. Endokrinolojiye direkt gidemiyorsunuz. Bir dahiliye doktoru sizin endokrinolojiye gitmenize onay veriyor. Önce bir dahiliye doktora randevu alacaksınız. Durumu anlatacaksınız. Ufak ihtimal o size macunu kullan der. Ki zannediyorum bu işi kendisi yapmaz. Endokrinolojiye gönderir. Bir endokrinoloji doktoruna gideceksiniz. O onay verirse kullanacaksınız. Yani böyle kuvvetli bir ilaç öyle kendi kendine alıp kullanılmaz. Bu çok yanlış. Yani bu çok özür diliyorum. Bir cahillik, bir risk. Yani bu riske girmemeniz lazım. Ben peki neden girdim bu riske? İlaca baktım. Yabancı siteleri okudum. Ve açıkçası güvendim. Çünkü neden? Çok kullanılmış. Çok üretiliyor. Peki bu kilo verme olayı nedir? O da şudur. Manjaro bu GLP-1 ve GIP reseptörlerini yani proteinleri üretiyor ya. Aynı zamanda vücudun kan şekerini dengeliyor. Karaciğerin üretmesi gereken oranı dengeliyor. Sindirim sistemini yavaşlatıyor ve tokluk hissi veriyor. Tokluk hissi veriyor. Bu tıpkı şey gibi. Hani Viagra bulunmuştu. Aslında kalp için bir ilaçtı. Sonra fark edildi ki cinsel açıdan da erkeklerde ereksiyon sorununu çözüyor. Ona da kullanıldı. Zararı yok diye. Bu Saxena, Ozempic, Manjaro aynısı. Bu bir diyabet ilacı. Ama fark edilmiş ki zayıflamaya da yardımcı oluyor. Çünkü tokluk hissi veriyor size. Ben niye kullanmaya başladım? Bunun bir sebebi daha var. Nasıl? Aslında diyabet için yapılmış ama tokluk hissi verdiği için zayıflamaya da yardımcı oluyor. Başka yararları da var. Kalp için çok iyi bir destek. Yani kalp krizi riskini azaltıyor. Felç riskini de azaltıyor. Yani vücuda faydaları var. Ben de düşündüm. Ve açıkça söylüyorum. Alırken hiç düşünmedim yani. O an o psikolojiyi aldım. Yani ben önce araştırıp sonra almadım. O psikolojiyi önce aldım, sonra araştırdım. Ve ne yaptım? Kullanmaya başladım. Sebebi de hem diyabetime faydası var. Hem kalbime faydası var. Hem felç ihtimaline faydası var. Hem de kilo vermeye faydası var. Bunu kullanacağım ve her hafta aynı gün ne yaşadığımı size anlatacağım. Görüşmek üzere.